Gök. Benden saklanamazsın. Saklanmıyorum. Aradığım kişi sen değilsin. Ama o sensin. Omnitrix'i olmayan. Bulması zor. Yok etmesi kolay. Ben 10 serisinde pek çok kez görmüş olduğumuz Ion aslında alternatif bir Ben 10'ın varyantıydı. Hatta bunu hem kendi de söylemişti hem de bu durumu bizlere göstermişti. Ancak Ion diğer varyantlarının aksine oldukça farklı bir karakterdi. Çünkü Ion ne diğer varyantları gibi bir Omnitrix'e sahipti ne de sahip olduğu güçler diğer Ben 10'ın varyantlarına benzemiyordu. Ion diğer varyantlarının aksine tıpkı Profesör Paradox gibi zamansal pek çok yeteneğe sahipti. Peki Ion nasıl bu hale geldi? Diğer varyantlarında olmayan bu zamansal güçleri nasıl kazandı ve neden seri içinde bir Omnitrix'e sahip değildi? Evet, bugün sizlerle birlikte tüm bu konular hakkında konuşacağız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı göndermeyi de unutmayalım. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici sorular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Geçirince sonunda bu zaman çizgisinin yerine başkasını geçirecek gücüm olacak. Tek Ben Tennyson'ın ben olduğum birini. Buna izin vermeyeceğim. Mekanizmasısın. Keyfi bilir. Ben 10 evrenindeki Ion karakteri Ben 10'ın alternatif bir varyantı olarak bizlere gösterilmişti. Bu karakterin diğer Ben 10 varyantlarından çok daha farklı olmasının birçok nedeni vardı. Bu karakterin kendisine özgü bir arka hikayesi vardı ve bu hikaye gerçekten gizemliydi. Ion'un geçmişi ve yeteneklerinin kaynağı aslında zamanın ve evrenler arası yolculukların içinde gizlenmişti. Şimdi Ion'un nasıl bu hale geldiği ve neden farklı özelliklere sahip olduğu konusu hakkında detaylı bir şekilde konuşalım. Eğer bugüne kadar izleme fırsatı bulduysanız eğer, Ion karakteri bizlere ilk kez Ben 10 Zamana Karşı Yarış filminde gösterilmişti. Sonrasında bu karakter pek çok seride karşımıza çıkmış ve evrendeki birçok Ben 10 varyantından biri olduğu açıklanmıştı. Ancak Ion diğer Ben 10'lar gibi Omnitrix kullanıcısı değildi. Bunun yerine zamana ve gerçekliğe hükmetme yeteneği olan karanlık bir figür olarak gösterilmişti. Açıkçası seri içinde Ion'un geçmişine dair kesin bilgiler bizlere tam olarak gösterilmemişti. Ancak bu Ben 10 varyantının evrenler arası zaman yolculuklarıyla beraber karmaşık bir geçmişe sahip olduğunu biliyoruz. Anladığımız kadarıyla Ion kendi zaman çizgisinde çok daha yaşlı bir Ben 10 varyantıydı ve zamanla kendisini diğer benlerden farklı bir hale getiren olaylar yaşamıştı. Kendi boyutunda ya da zaman çizgisinde başına gelen olaylar sonucunda Ion zaman yolculuğu ve zaman manipülasyonu güçleri kazanmıştı. Seri içinde bu güçlerin kaynağı net olarak açıklanmasa da muhtemelen zaman akışıyla oynayan ve farklı evrenlere geçiş yapabilen bir varlık haline gelmesiyle ilgili olabilir. Ion'un bu yetenekleri kazandığı zaman ve koşullar belirsiz olsa da bu güçler onu sıradan bir Ben 10 varyantı olmaktan çıkararak çok daha tehlikeli ve güçlü bir varlık haline getirmiş olabilir. Ion diğer Ben 10 varyantlarının aksine doğrudan Omnitrix'e dayalı güçlere sahip değildi. Bunun nedeni Ion'un zaman ve boyutlar üzerinde kazandığı yeteneklerdi. Ion, Profesör Paradox'a benzer şekilde zaman akışını manipüle edebilir ve evrenler arası yolculuk yapabilirdi. Bu yetenekler onu diğer benlerden ayıran en önemli faktörlerden biriydi. Diğer benler seri içinde Omnitrix'i kullanarak uzaylı formlarına dönüşebilirken Ion zamanla oynamak ve farklı evrenlere geçiş yapmak gibi daha soyut ve güçlü yetenekler kazanmıştı. Ion'un fiziksel gücü ve zamansal manipülasyon yetenekleri onu neredeyse durdurulmaz bir düşman haline getirmişti. Zaman içinde hareket edebilmesi, kendisini ve diğer benleri farklı gerçekliklerde yeniden konumlandırma becerisi, diğer benlerin Omnitrix formlarına kıyasla çok daha tehlikeli bir güç sağlıyor. Açıkçası Ion'un bu zamansal güçleri seri içinde görmüş olduğumuz saat mekanizması yani Clockwork'ün yeteneklerine fazlasıyla benziyor. Ion bu sayede geleceği görebilir, geçmişe müdahale edebilir ve zamanı kendi lehine bükebilir. Ion'un Omnitrix'e sahip olmaması onun zamanla ilgili güçlere odaklanmasının bir sonucu olabilir. Ion'un varyantı kendi evreninde belki de hiç Omnitrix'i ele geçirememiş olabilir. Ya da seri içinde görmüş olduğumuz Ion varyantı zaman yolculuğu konusunda güçler kazanmaya başladıktan sonra Omnitrix olan ihtiyacını da yitirmiş olabilir. Baktığımız zaman Omnitrix birçok Ben 10 varyantı için hayatının merkezinde yer alan bir cihazdı ve evrenler arası benlerin birbirine bağlayan ortak bir elementti. Ancak Ion dediğimiz karakter
zamanın ötesine geçerek bu ortak bağı kırmış, zamanla oynayabilen bir varlık haline gelmişti. Bu yüzden Omnitrix'e sahip olmaması onun daha büyük ve farklı bir güç kaynağına sahip olduğunu bir göstergesiydi. Ion'un diğer ben varyantlarından farklı olarak kötü bir karakter olması da oldukça önemliydi. Zamanla bu kadar oynayabilen bir varlık büyük ihtimalle bu gücün etkisi altında kalmış ve yozlaşmış olabilir. Baktığımız zaman Ion zamanı ve evrenleri kendi iradesine göre bükebildiği için kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmeye başlamış ve daha karanlık bir yol seçmiş olabilir. Bu durum onun hem bir tehdit hem de diğer Ben Tennys'ın varyantlarıyla olan temel farkını ortaya koyan en temel faktördür. Sonuç olarak Ion alternatif bir Ben Tennys'ın varyantı olarak zaman manipülasyonu güçlerine sahip bir karakterdi. Omnitrix'e sahip olmaması aslında onun zamansal güçlerinin ne kadar geliştiğini ve bu güçler karşısında başka bir cihaza ihtiyaç duymadığını gösteriyor. Zamanla bu kadar fazla oynayabilmek onu diğer varyantlarından ayırmış. Ayrıca kendi gerçekliğini ve ahlaki olarak kendisini bozmuştur. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Ben 10 serisi içinde pek çok kez görmüş olduğumuz alternatif bir Ben 10'ısın olan Ion karakteri hakkında konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Bu arada artık bana sormak istediğiniz soruları YouTube topluluk kısmından sorabilir ve merak ettiğiniz ilgi çekici sorular hakkında video yapmamı sağlayabilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.